Maya uygarlığı Kızılderili Maya halkları tarafından kurulan Kolomb öncesi Amerika uygarlıklarından biridir. Bir Orta Amerika uygarlığı olan Maya uygarlığı binlerce yıl boyunca Meksika'nın güneydoğusundan Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan Mezoamerika bölgesinde hüküm sürmüştür. Meksika'nın güneydoğusunda 5 devlet kurmuş Mayalar, tarihleri boyunca yüzlerce lehçe üretmişlerdir ve bu lehçelerden bazıları günümüzde halen konuşulan Maya dilinin oluşumunu sağlamıştır. Orta Amerika yaşam tarzının bir öğesi olduğundan ayinsel top oyununun ve bu oyun sahalarının Maya bölgesinin her yerinde küçük yerleşim birimleri hariç tutulursa tüm Maya kentlerinde inşa edilmiş olduğu görülür. Bu sahalarda törensel düzlük alanının her iki yanında basamaklar bulunuyordu. Basamaklar törensel düzlük alanına açılabildiği gibi küçük tapınaklara da açılabilirdi. Bu bölgede klasik öncesi döneme ait heykeller bulunmuştur. Bu taş heykellerden dev Olmek başlarının taşıdıkları kaskların top oyununda kullanılan kasklar olabileceği düşünülmektedir. Bugün bile bazı Mezoamerikan kültürleri top oyunu oynuyor. Ancak bu oyunun eski oyunla ne kadar benzer olduğu henüz belli değil. Bu çeşitli kaynaklar Güneybatı Amerika'dan ve New Mexico'ya kadar Kolomb öncesi Amerika'da oyunun yaygın ve son derece önemli olduğunu gösteriyor. Ayrıca Meksika, Orta Amerika ve Karayipler'de ve hatta Güney Amerika'nın kuzeyinde Kolombiya'da da oynanıyordu. 19. yüzyılda İngiltere'de doğmuş olan futbolun Mezoamerika'nın antik toplulukların oynadığı top oyunuyla doğrudan bir ilişkisi olmadığı oldukça açık. Ancak tarihsel olarak insanların futbol gibi modern aktivitelerin benzerlerini geleneksel olarak antik dönemde icra ettiklerini vurgulamak için günümüzün en popüler sporunu kullanmak gayet haklı bir tercih. Ancak bu oyun takım oyunu fikrinin kökeni olarak yorumlanabilir. Bahsettiğimiz top oyununun arkeolojik olarak en erken kayıtları Gulf Körfezi'nde bulunan Olmek dönemine ait Manatee yerleşiminden biliniyor. Bu oyununsa o dönemlerden bu yana lastik toplarla oynandığı düşünülüyor. Bu oyuna özel olarak hazırlanmış ilk sahanınsa yaklaşık M.Ö. 1200'lerde inşa edildiği tahmin ediliyor. Peki bu oyun antik Mezoamerika toplulukları için sadece ailelerin veya ateşli taraftarların belirli aralıklarla takip ettiği eğlenceli bir etkinlik miydi? Bu konu üzerine çalışmalar yapmış olan Maria Teresa Uriarte, bu etkinliğinin eğlenceye hizmet etmekle birlikte gücü yükselten ritüel bir işaret, bölgesel çatışmaların çözüm yolu, bir savaş alegorisi ve kurban verme yoluyla toplumsal şiddetin yüceltilmesi gibi pek çok farklı anlamı olabileceğini söylüyor. Aynı zamanda oyunun Mezoamerika topluluklarının ritüel dünyasında vuku bulan pek çok öğeyi de taşıdığı belirtiliyor. Peki oyun nasıl oynanıyordu? Oyunun oynandığı alanın uzun kenarlarda 2 paralel eğilimli duvara ve yaklaşık 6 metre yükseklikte bulunan çembere sahip bir alan olduğu varsayılıyor. Duvar kabartmalarındaysa genellikle bu eğimli duvarlar merdiven şeklinde tanımlanmış. Sahalar konum olaraksa kamusal alanların merkezinde yer alıyor. Toplarsa ilginç bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bazı Maya kabartmalarında topların boyutlarının kuşkusuz abartılmış olduğu gözüküyor. Ancak etnolojik veriler ve Olmek yerleşimlerinden elde edilen arkeolojik bulgular doğrultusunda kauçuk topların 30 santimetreden daha büyük olmadığı, hatta daha küçük boyutlarda da olabileceği düşünülüyor. Takım halinde oynanan oyunda vücudun pek çok bölümü topları çemberden geçirmek için kullanılıyor. Ancak top sadece oyuna sokmak için elle kullanılmaktaydı. Bunun dışında üst kollar, göğüs, kalça, uyluk gibi vücut bölümleri kullanılmaktaydı. Oldukça ağır olan geleneksel topların oyuncuların vücudunda yaratabileceği kötü sonuçlara karşılık oyuncuların bir takım kıyafetler kuşandığı kabartma sanatından biliniyor. Vücutlarının sıklıkla kullandıkları kalça, bel gibi bölümlerine pamuk, odun, deri gibi malzemelerden yapılmış koruyucu özellikleri olmakla birlikte oldukça süslü koruyucu öğeler yerleştirdikleri anlaşılıyor. Oyunun amacıysa oyuncuların bu uzuvlarını kullanarak topu çemberden geçirmeleri. Kazanan oyuncuların bugünün tabirleriyle konuşacak olursak, süperstarların bazı kabartmalarda tanrısal özellikler taşıyan başlıklarla kahraman özellikleri gösteren şekillerde tasvir edildiği anlaşılıyor. Ancak bu durum her oynanan oyun için geçerli değildi.
Karmaşık bir mitolojik yapıya sahip olan top oyunun sonuçlarının tam olarak ne olduğu çok belirgin değil. Aynı zamanda kodekslerden elde edilen bilgiler doğrultusunda kurban edilme pahasına oynanan bu oyunun bereket, bitki örtüsü, doğurganlık veya güneşin karanlığa karşı kazandığı zaferin göstergesi olarak da algılandığı anlaşılıyor. Yani oyun sonuçları kutsal bir ritüel ve antik Mezoamerika toplulukların evreni algılayış biçimiyle ilgili. Oyunun bir başka biçimi ise savaşta yenilen düşmanın şerefine müsabakanın yapılmasıydı. Savaşı kaybeden bireylere bu şekilde onurlu bir şekilde ölmek ve ölümüyle onurlu bir şeye hizmet etme fırsatı da sunulmaktaydı. Dominik rahip Diego Duran hiçbir zaman bu oyunu oynayan birini şahsen görmedi. Ancak bu konuda yerli yaşlılarla röportaj yaptı. Duran'ın 1570'lerin başındaki oyun hakkındaki yazılarına dayanarak Azteklerin topu sürekli hareket halinde tutmaya çalıştıkları biliniyor. İki takım birbirleriyle rekabet eder, topa kendi bedenleriyle vururdu. Ancak elleriyle veya ayaklarıyla değil. Metropolitan Sanat Müzesi'ne göre sanat eserleri topa kalçalarıyla vurmayı bekleyen oyuncuları gösteriyor. Diğer bölgelerde oyuncular topa vurmak için tahta kürekler kullanıyordu. Takımlar topu son bölgeye sürerse veya rakip takım bir hata yaptığında veya bir takım arkadaşına dokunduğunda puan kazanabiliyordu. Bazen seçkinler, bazı durumlardaysa komşu kültürlerin liderlerini bir sadakat göstergesi içinde yarışmaya davet ediyorlardı. Ancak Duran'ın yazdıklarına göre elitlerin veya normal sporcuların oyun alanında olup olmadığına bakılmaksızın oyunlara yoğun bir şekilde katılım oluyordu. Bazı insanlar büyük miktarda para kaybediyor, bahis koydukları için kıyafetlerini bile kaybediyorlardı. Aslında oyun birçok amaca hizmet ediyordu. Aztekler için gençlere yönelik bir kum spor, seyircilerin katıldığı halka açık bir oyun, mahkumların öldürülebileceği bir gladyatör ritüeli, gezegenler arasında kozmik bir çatışmanın canlandırılacağı bir oyun. Bazen top, saha kenarlarının orta kısmında bulunan bir çemberden geçerdi. Bu olduğunda tüm oyun durur ve topu çemberin içine sokan kişi bir zafer elde etmiş olurdu. Fakat Duran, bunun oyunun amacı olduğunu söylemiyordu. Bunun arada bir olabileceğini ve gerçekten istisnai olduğunu söylüyordu. Peki gerçekten bu oyunda insanlar kurban ediliyor muydu? Top oyununun ne kadar popüler ve iyi katılım aldığı göz önüne alındığında bazen oyunda bir esir infaz edilebilirdi. Ancak bu kurbanlar oyunun ayrılmaz bir parçası değildi. Bu kişi zaten her halükarda öldürülecekti. Buna rağmen bu oyuncuların çoğu zaman kurban edildiğine dair modern algıyı yıkmak zor. Bu yanlış anlamanın bir kısmı Maya halklarından birinin yaratılış efsanesini anlatan bir destan olan Popol Vuh'tan kaynaklanıyor. Popol Vuh daha sonra yerli bir lider tarafından yazıya dökülmüş sözlü bir gelenek olarak başladı. Ve daha sonra 1700'lerin başında Dominik rahip Francisco Jimenez tarafından kopyalandı. Popol Vuh'ta yeraltı tanrıları insanlara karşı bir top oyununda zafer kazanmak için savaşır ve hile yapar. Daha sonra bu tanrılar insanların başını keser. Ardından katledilen kahramanlardan birinin ikiz oğulları yeraltı tanrılarıyla yüz yüze gelir ve bu kez insanlar yeraltı dünyasının lordlarını parçalara ayırır. Oyun ve kanlı Popol Vuh arasındaki ilişkiye ek olarak bu insan kurbanlar efsanesi, kafa tasları ve kemikler bulunan bazı top sahalarındaki sanat çalışmalarından kaynaklanıyor. Arkeologlar bu karşılaşmaların adil bir şekilde yapılmadığını, esirlere koruyucu giysi verilmediğini tahmin ediyorlar. Oyunda mağlup olan takım ya da en azından takım kaptanı tanrılara kurban ediliyordu. Kalın iplere bağlanan kurbanlar, tapınakların basamaklarından ölüme yuvarlanıyordu. Fakat kimi arkeologlar yenilenlerin değil, kazananların kurban edildiğine inanıyorlar. Çünkü Mayalara göre ölüm her şeyin sonu değil, sadece diğer dünyaya bir geçişti. Ve tanrılara kurban edilmekte cezadan çok bir onurdu.